Spring Day BTS klipleri içerisinde en beğendiklerimden bir tanesi. Klip bir taraftan BTS'in toplumsal konulara ne kadar duyarlı olduğunu gösterirken diğer taraftan gemi faciasında ölenlerin asla unutulmayacaklarını anlatıyor. Bir diğer yönden de klibi seyreden herkese toplumsal duyarlılık adına yapılması gerekenlerden bahsediyorlar. Şimdi tüm bu söylediklerimi klipten takip edelim. BTS üyeleri klipte bazen kazadan sağ kurtulanları, bazen onların yani kazada ölenlerin unutulmasına izin vermeyenleri, bazen de kazada hayatını kaybeden kişileri temsil ediyorlar. Şarkının adında geçen bahar kelimesine karşılık klip soğuk bir kış günüyle başlıyor. Dikkat ederseniz V burada sağ tarafına bakıyor. Yani çoktan uzaklaşan bir trene. O büyük olasılıkla kazadan sağ kurtulan birisini temsil ediyor. İşte bu yüzden çoktan uzaklaşan bir trenin arkasından bakıyor. O tren en yakın arkadaşlarını alarak uzaklaştı ve bir daha geriye gelmeyecekler. Dolayısıyla o burada bir daha asla göremeyeceği arkadaşlarının arkasından bakıyor. İstasyonda onun dışında hiç kimse yok ve mevsim kış. Tüm bunlar onun psikolojik durumunu yansıtıyor. Arkadaşları, yakınları gittikten sonra çektiği yalnızlığı. Arkadaşlarına kavuşmak istiyor hiç şüphesiz. İşte bu nedenle başını sanki intihar etmek istercesine rayların üzerine yaslıyor. Siz gittiyseniz benim burada kalmamın ne önemi var dercesine. Artık yalnız ve düşünceli gözlerle hayatın kendisinden ayırdığı arkadaşlarına düşlüyor. Jimin de aynı durumda. O da feribot kazasından kurtulan birisi ya da en azından o trajedide yakın arkadaşlarını kaybetmiş. Çaresizlik ve hüzün içerisinde denize doğru bakıyor. Çünkü arkadaşlarını kendisinden alan şey sonuçta bu uçsuz bucaksız mavilikten başka bir şey değil. Dikkat ederseniz her iki grup üyesi doğrudan kameraya bakıyor. Bunun nedeni onların bize söyleyeceklerinin olması. Söylemek istediklerini klip boyunca göreceğiz zaten. Grup lideri Arem'in bulunduğu vagonda onun dışında hiç kimse yok. Ancak etrafta kullanılmış eşyalar ve sahipsiz valizler bulunuyor. Bu eşyalar kazada can veren kişilere ait. Bedenleri artık burada olmasa da yaşanmışlıklar ve anılar her yerde. Grup lideri içerisinde eşyaların bulunduğu vagondan ayrılıyor ve bir başka vagona geçiş yapıyor. Geçiş yaptığı vagon diğerine göre çok lüks. Her iki vagon arasında sınıfsal bir fark olduğu açık. Bu iki vagonun toplumsal ya da ekonomik farklılığa işaret ettiğini net olarak şu sahnede anlıyoruz. Arem ilk vagondan çıkarken üzerinde Omelas yazan bir yere giriyor. Giriş yaptığı yer lüks vagon. Omelas'ın ne olduğunu araştırınca şunları öğreniyoruz. Omelas bir şehir ismi. Gerçekten var olan bir yerin adı değil. Bu şehir Amerikalı bir yazarın Omelas'ı terk edip gidenler adındaki romanında yer alan birkaç sayfalık kısa bir öyküde geçiyor. Omelas'ın kliple ilgili yönüne gelelim. Omelas aslında yazarın ütopyasını temsil ediyor. Şehirde yaşayanlar çok mutludur. Tıpkı bu vagonun temsil ettiği sosyal sınıf gibi. Ancak Omelas sakinlerinin mutluluğu ve refahı bir trajedinin üzerinde yükseliyor. Şehirde bir kamu binasının bodrum katında kilitli bir çocuk vardır. 10 yaşlarındaki bu çocuk soğuk ve küflü taşların üzerinde üstünde giysi olmadan acınası bir halde yaşamaktadır. Bu çocuğun ölmemesi için ona günde bir kez yarım kase yemek verilir. Bedeninde yaralar oluşmaya başlayan bu çocuğun varlığını şehirde yaşayan herkes bilir ama hiç kimse onu kurtarmak istemez. Tüm şehir halkı sapkın bir inanca sahiptir. Onlara göre kendilerinin refah içerisinde yaşaması bu çocuğun acı çekmesine bağlıdır. Eğer çocuk kurtulursa kendi rahatları bozulacaktır. Omelaslılar işte nasıl böyle bir korkunç adaletsizliğe göz yumuyorsa BTS'e göre bu trajik olayın araştırılmasını istemeyen devlet yetkilileri ve olaya göz yumanlar aynı adaletsizliği yapıyorlar. Nedendir bilinmez ama Güney Kore hükümeti bu olayın derinlemesine araştırılmasını istememiş ve olayın üzerini kapatmak istemiştir. Yetkililer aynen Omelas'ta kilitli çocuğun varlığını bilen şehir sakinleri gibi bazı acı gerçekleri bilmesine rağmen çeşitli nedenlerle olayın üzerine gitmemiş ve olayın üzerini örtmek istemişlerdi. Kim bilir belki de kendi rahatları bozulacaktı. Klipte yaşananları takip etmeye devam edelim. Grup lideri üst sınıfı temsil eden bu vagonun içerisinde kayıplar için üzülen birisini görüyor.
Onun bu vagondaki varlığı herkesi toptan suçlamanın temel yanlışlığını gösteriyor. Yani herhangi birisi üst gelir grubuna ait olduğu için vicdansız ilan edilemez. Bakın der BTS, bu vagonun içerisinde bile ölenler için üzülen birileri bulunuyor. RM vagonda ilerlerken kameraya bakıyor ve bizim onu takip ettiğimize emin olmak istiyor. Çünkü o belli konularda toplumsal bir duyarlılık oluşmasını istiyor. RM bir diğer vagona geçiş yapıyor. Burası muhtemelen bir üst sınıf, belki de en son vagon. Başına geçirdiği kral tacından anlıyoruz bunu. Vagonda gördüğümüz kişiler onun düşüncelerin anlatmasını istemiyorlar. Alt sınıfın sorunları onların umurunda bile değil. Bodrum'daki çocuğun sorunlarının konuşulması bile rahatsız eder burjuva takımını. RM burada kaşlarını çatarak şahit olduğu bu duruma karşı duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade ediyor. Bu sahnede merdivenlerden yukarıya doğru çıkmaları, yaşlarının ilerlemesini, akıp giden yılları temsil ediyor. Grubun yakışıklısı Jin diğerleri yukarıya çıkarken yerinde durarak onları seyrediyor. Ancak dikkat ederseniz Jin en baştan beri orada hareketsiz durmuyor. Oraya gelirken adım attığı görülüyor. Çünkü kaza anına kadar o trajedide ölen kişilerin hayatları devam ediyordu. Onun durduğu ve yukarıya baktığı an facianın gerçekleştiği anı simgeliyor. İşte o andan itibaren kazada hayatlarını kaybedenlerin yaşamları ve yaşları ilerlemiyor artık. Sabit kalıyor. Jin onları kameraya alıyor. Bu hareketi onlara katılmak istediğini, onlar gibi yaşamak ve yaşlanmak istediğini ama tüm bunları yapamadığını gösteriyor. Burası bence klibin en duygusal yerlerinden bir tanesi. Arka planda görülen paslı oyuncaklar aslında pırıl pırıl olmalıydı ve üzerlerinde neşe içerisinde oynayan çocuklar bulunmalıydı. Bu görüntü kazada çocuk yaşta ölen lise öğrencilerinin kaybolan ya da yitip giden çocukluğunu anlatıyor. Onlar ölmeseydi burayı şenlendiriyor olacaklardı. Diğer taraftan üstte görülen asla yalnız yürüme yazısı yas tutanların birleşmeleri gerektiğini ve eğer bunu yapabilirlerse işte o zaman güçlü olacaklarını ima ediyor. Zaten bu yazının hemen sonrasında 3 grup üyesini Omelas'ın hemen önünde beraber görüyoruz. Onlar artık Omelas'tan çıkmışlar ve Bodrum'daki çocuğa duyarsız kalmamaya karar vermişlerdir. Bu sahnede tüm üyelerin yanan muma baktığını görebilirsiniz. Bunlar daha önce RM'e pasta fırlatan ve onun konuşmasını istemeyen kişiler. Ama grup liderinin kararlı duruşu sayesinde onlar artık daha farklı düşünmeye, kazada ölenleri anlamaya, onların anılarına saygı göstermeye başlıyorlar. Belki de onların hepsi artık Omelas'tan dışarıya çıktılar. Çamaşırhane sahnesinde makinelerin üzerinde unutma yazısı hemen dikkat çekiyor. BTS burada sadece fanlarına değil herkese bu trajediyi unutmama çağrısı yapıyor. Diğer taraftan da bu klip sayesinde bizler bu olayın unutulmamasını sağlamaya çalışıyoruz diyorlar. Çamaşır makinesinde muhtemelen vagonda gördüğümüz ve kazada hayatını kaybedenlere ait giysiler bulunuyor. Sonraki sahnelerde bu elbiselerin üst üste yığıldığını görüyoruz. Bu sahne 2010 yılında bu faciada hayatını kaybedenler için yapılan sanat eserini ölümsüzleştiriyor. Bu arada dışarıda kendi aralarında gülen 2 grup üyesi bulunuyor. Onların kahkaha atması her şeye rağmen hayatın devam ettiğini anlatıyor. Bu kahkahalar tabii ki kazada hayatlarını kaybedenlerin unutulması anlamına gelmiyor. Çünkü aynı üyeleri az sonra düşünceli bir halde göreceğiz. Bir taraftan hayat kendi akışı içerisinde devam ederken diğer taraftan faciada hayatlarını kaybedenler unutulmuyor. Bu arada hayatın devam ettiğini gösteren sahne sadece bu değil. Trenin hızla yoluna devam etmesi, trenin üzerinde yapılan bu hareket ve oyuncağın tekrar canlanması da aynı mesajı veriyor. Oyuncağın önünde bir süre hareketsiz kalsa ve etrafını umursamasa da daha sonra etrafına şöyle bir bakıyor. Ardından da onların arasına karışıyor. Yani hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ancak burada yine klibe yerleştirilen harika bir detay bulunuyor. BTS üyeleri tekrardan doğrudan kameralara bakmaya ve bir şeyler anlatmaya başlıyorlar. Kamera yavaşça aşağı indiriliyor ve bizlere bakılıyor. Ayakkabılar eline alınmış ve gözler yine doğrudan bize bakıyor. Aynı bakışı tam burada yine görüyoruz. Hem de yakın plan çekimle. Yani onun bize baktığı net olarak gösteriliyor ve bir anda arkada ışıklar yanmaya başlıyor. Klibin geri kalanını da göz önünde bulundurursak burada bizlere verilen mesaj şu. Onları anmak, anılarını yaşatmak önemli evet ama asla yeterli değil. Aramamız gereken, asıl peşinden koşmamız gereken şey adalet.
Dikkat ederseniz Arem'in biraz önce gittiği yolun aynısını takip etmeye başlıyor. Ama yalnız olduğunu düşündüğü için yüzünde biraz telaş ifadesi var. Yani çok rahat değil. Ama biraz sonra artık yüzü gülmeye başlayacak. Çünkü adalet arayışında olan kişi sadece o değil ve yalnız değil. Bu sahnede tüm üyelerin nereye koştuğunu ve hızla geçen trenin neyi temsil ettiğini siz armilere sormak istiyorum. Şu ana kadar anlattıklarımı anladıktan sonra bu sorunun cevabına ulaşabilirsiniz. Burada kibritin söndüğü anda onun etrafında hiç kimse bulunmuyor. Ama ümidi temsil eden kibrit tekrar yandığında, yani ümitler kaybedilmediği zaman, pes edilmediği zaman artık yalnız olunmadığı görülüyor. Trenin dışında görülen bu siyah nesnelerin ne olduğu çok belli olmuyor. Ama trenin içerisinde sıcak bir ortam varken dışarıda kar ve tipi var. Yani tren burada hayatı ve canlılığı, trenin dışıysa bunun tam tersini ölümü simgeliyor. Bu gördüğümüz manzara BTS üyelerinin beraberce çıktıkları adalet yolculuğunun ve kazada ölen kişileri unutturmama kararlarının ne kadar yerinde olduğunu gösteren güzel bir sahne. Trenden indikten sonra yapılan bu çağrı aslında bizlere yapılıyor. Faciada hayatlarını kaybeden kişilerin anılarına doğru yapacakları bu yolculuğa katılmamızı istiyorlar. Çocuk yaşta ölenleri simgeleyen bu dönme dolabın önünde nasıl saygıyla durduğunu görebilirsiniz. BTS üyeleri bu anıların çevrelediği bir ortamda yürürken karlar erimeye ve güneş açmaya başlıyor. Yani klibin başında gördüğümüz kış kayboluyor, yalnızlıklar bitiyor ve şarkının adında geçen bahar günü kendisini gösteriyor. Bu ağacın baharla beraber yeniden yeşerecek ümitleri temsil ettiğini söyleyebiliriz. Onun üzerine kazada hayatlarını kaybedenleri temsilen asılan ayakkabı bu kişilerin ölümünü, ayrıca baharın gelmesine yaptıkları katkıyı, BTS üyelerinin birbirlerine sarılması da adalet arayışında gösterdikleri dayanışmayı temsil ediyor.